Merhaba arkadaşlar. Sizler de benim gibi kırmızı pancarı seviyorsanız bu video tam da size göre. Harika şeyler yaptım. Kırmızı pancarı hem kahvaltıda hem salatada hem turşu niyetine her türlü şekilde kullandım. İlk önce çok değişik olan bir tarifimi yapıyorum. Kırmızı pancarların kabuklarını güzelce yıkadım ve soydum. Soyduğum kırmızı pancarları rendeledim. 4-5 tanesini rendeledim, ikisini ayırdım. Rendelediğim kırmızı pancarları yağlı kağıt serili fırın tepsisine bu şekilde yerleştirdim ve bunu güneşte kurumaya bırakacağım. Şimdi diğer tarifime geçiyorum. Yine rendelediğim kırmızı pancarı kavanoza dolduruyorum. Bu pancarın rendenin iri gözüyle rendeliyoruz. O şekilde daha iyi oluyor. İçerisine bolca sirke koyuyorum. Ben alıç sirkesi kullandım. Elma sirkesi de çok güzel oluyor. Dilerseniz suyla karışık kullanabilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi sadece sirke koyabilirsiniz. Onu kapatıyoruz, kenara alıyoruz. Şimdi bir tane kırmızı pancarı çok ince bir şekilde doğruyoruz. Böyle tül gibi olacak. O kadar ince olacak ki. Öyle ince olduğu zaman limonunu daha iyi çekiyor. Bunu kahvaltılık hazırlıyorum. Bu şekilde ince ince özenle doğrayalım. Doğradığım bu kırmızı pancarları bir saklama kabına alıyorum. İçerisine limon koyacağım. Dilediğiniz kadar limon ekleyebilirsiniz. İsterseniz bir tane, isterseniz 2 tane limonu limon sıkacağından sıkıp bu saklama kabına koyduğum pancarların üzerine ekleyeceğim. Limonlu çok güzel oluyor. Hatta bunu hazırlayıp dolapta tuttuğunuzda bir gün beklediğinde çok daha güzel oluyor. Evet, limonunu ekliyorum. Saklama kabımın ağzını kapatıp dolaba kaldıracağım. Limon her yerine gitsin diye çatalla bir güzel karıştırıyorum. Şimdi diğer tarife geçiyorum. Bu şekilde kahvaltıda tüketirseniz bayılacaksınız. %100 eminim. Kahvaltıya güzel ve değişik bir seçenek olarak sunuyoruz. Şimdi diğer pancarımı alıyorum. Bir tane pancarı bu şekilde küçük küp küp doğrayacağım. Benim ölçüm böyle. Dilerseniz iri de doğrayabilirsiniz ama kısırda çok daha güzel oluyor böyle doğranınca. Doğradığım pancarları küçük bir tencereye alıyorum. Tencerenin üzerine 1 bardak su ekliyorum. Ocağa alıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Pişen kırmızı pancarlarımın üzerine 1 bardak kinoa koyuyorum. Beyaz kinoa. Yıkamıştım ben bu kinoayı. Tencerenin içerisine koyuyorum. Kinoa kaynayana kadar 10 dakika pişiriyorum. Biraz daha su koydum üzerine. 1 bardak daha su ekledim. Bu şekilde kinoayı suyunu çektikten sonra kapatıyorum. Ağzı kapalı demlemeye bırakıyorum. Küçük bir demet maydanoz, küçük bir demet dereotu ince ince kıydım. 3 tane marul yapraklarını yine onları da ince ince kıydım. Bunları ince kıyarsanız eğer salatanın içerisinde, kısırın içerisinde çok güzel oluyor. Burada da dilediğiniz kadar turşu ekleyebilirsiniz. Ben 4 tane ekledim. Eğer turşu ekleyecekseniz içerisine tuzunu az ekleyin. Ve kuru domates koyuyorum. Yine kuru domates de yağda saklamıştım. O şekilde kuru domatesleri doğruyorum. Eğer siz yağın içerisinde tutmuyorsanız biraz suda kaynatıp veya ıslatıp öyle koyabilirsiniz. Domatesler yumuşak olursa daha iyi olur. Servis kabıma pişirdiğim kinoayı boşaltıyorum. Kırmızı pancarla olduğu için de renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu renge bayılıyorum.
Biraz soğuduktan sonra içerisine yeşilliklerini ekliyorum. Doğradığım marulu, maydanozu, dereotunu ve turşuları da ekleyip baharatlarını da ekliyorum. Karabiber, tuz ve sumak ekliyorum bolca. Bir tane limonu suyunu ekliyorum. Bir limonun suyunu da ekledik. Dilediğiniz kadar zeytinyağı, bol bir zeytinyağı ekledim ben. Şimdi hepsini çok güzel karıştırıyoruz. Kinoalı kısırım da hazır. Kinoalı kısırı mutlaka deneyin derim. Bu da çok güzel oluyor. Bakın tane tane dökülüyor. Yağını bol koyarsanız böyle tane tane dökülür. Kırmızı pancar tozu yapacağım. Bu rendelediğim kırmızı pancarları balkona koyacağım. Kurumasını sağlayacağım ve sonrasında kırmızı pancar tozu yapacağım. Kırmızı pancar tozu yapmak için balkona koyduğum pancarlar güneşte kurumaya başladılar. Bir gün sonra bu şekilde oldular. Şöyle elimle bir güzel karıştırıyorum. Balkonum camlı olduğu için güneş fazla içeri giriyor. İçerisi sıcak oluyor bayağı. Ve 3. günde bu şekilde kurudular. Bunları da böyle baharat öğütücüsünde un haline getiriyorum. Kırmızı pancar tozum bu şekilde hazır oluyor. İyi kurursa eğer makineden daha rahat geçer. Ve bunu dilediğiniz şekilde pastalarınızda kullanabilirsiniz. Veya da çay şeklinde de tüketebilirsiniz. Ben size şimdi çayını göstereceğim. Rengi o kadar güzel oldu ki tadı da böyle tatlı geliyor. Şeker kullanacağınız yerlerde dahi kullanabilirsiniz. Şimdi kaynamış suyu, bir bardak kaynamış suyu alıyoruz. İçerisine yarım tatlı kaşığı o tozdan ekliyoruz. Kırmızı pancar tozundan. Dilerseniz limon da sıkabilirsiniz. Dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz. Ama kendi tadı bana göre yeterli. Size eğer tatsız gelirse bal ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sıcak içecek olarak tüketebilirsiniz. Bunu soğuk içecekte yine buzlu bir şekilde bol limonla tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.